Bugün Antalya'dan birisi gelmiş kapıya. Yanında da eşi varmış. Eşi de yabancı uyruklu. Şimdi işin çok garip bir yanı, eşi hala Hristiyanmış. Buraya gelmeye ısrar etmiş eşine. Ben onların sürekli videolarını izliyorum. İşte bir orayı görmek istiyorum diye buraya kadar gelmiş. Şimdi çok ilginç değil mi? Yani bazen en yakınında umduğum bir insan hiç gündemine almıyor bu işleri. Yani iman, ahiret, haşir, kader, kitap, bunlar bir önemi yok diyor. Yani bir garantisi var gibi. Ta hangi kültürden, farklı cenahtan birisi ise o kadar çok tahkik etmiş ki yani. Ciddi video izlemiş ve buraya kadar gelmek istemişler. Allah inşallah hidayet de nasip eylesin. Amin. Şimdi mesela dünyada büyük bir salgın olsa, büyük bir tufan olsa, herkes böyle kırılsa, etse, başına gelmedik iş kalmasa, en sevdiğiniz böyle sırayla gözünüzün önünde ölüp ölüp gidiyor böyle. Bir gün Yahudinin bir tanesi de bir ilaç bulsa. Bu hastalığın ilacını ben buldum diye. Kullanır mısınız, kullanmaz mısınız? Kullanırsınız değil mi? Böyle bir durumda o bulmuş, şu bulmuş, bu bulmuş. İnsanları günlük 2000-3000 öldüren hastalıktan daha kuvvetli bir mesele var başımıza açılmış. Her gün 300-350 bin insanı sonsuz bir hayata götüren ölüm diye bir mesele var. İnsanların en çok ilacını bulmak istedikleri şey. Birçok filmin başrol konusu ne? Ölümsüzlük. Ölümsüzlüğün ilacı, ölümsüzlük suyu, ölümsüzlük çamuru, ölümsüzlük büyüsü değil mi? İnsanlar hiç dert çekmeyeceği, sıkıntı çekmeyeceği ve sevdikleri insanlardan ayrılmayacakları sonsuz bir diyarın hayalini kurarlar. Ama bu hayal değil, hakikattir, haşirdir. Öldükten sonra diriliştir. Ama insanlar bunun farkında mı? Farkında değiller. İnsan bunun farkında değilse ölüm çok ürkülecek ve korkulacak bir şeydir. Neden? Seni bir şey benden ayırıyorsa ben buna üzülürüm Uğur. Anneme bir şey benden alıyorsa ben buna üzülürüm. Ağlarım, gecelerim helak olur. Ümitsizliğe düşerim. Şimdi insanların baktığı pencerede ölüm böyle bir şey. Şimdi bizler desek ki biz ölümün ilacını bulduk. Ki bulduk da Allah'ın izni inayetiyle değil mi? Kur'an'ın hakikatleri ne? Ölümün ilacı manasında. 2000-3000 kişiyi günlük öldüren bir mikrobun ilacına kayıtsız kalamayan insanlık. Her gün 300-350 bin insanlık bu dünyadan göçerken böyle bir şeyin ilacını bulsan kayıtsız kalır mı? Kalamaz, imkanı yok der ki. Ne olduğun, kim olduğun önemli değil. Ben de bu ilacı arıyorum. Bana da bu ilaç lazım der. İşte bir tanesi gelmiş o şekilde. Tercümesini bilsinler veyahut bilmesinler. Her gün ebed ebed diye çığlıklar dolaşıyor insanın kalbinde. Bu çığlığı duyan ne yapıyor? Bunun ilacını arıyor ve söndürmeye çalışıyor. İşte bu cihetlerden birisi bugün ta buraya kadar eşiyle birlikte gelmiş. Belki bu yolculuğu, bu samimiyeti, bu ciddiyeti bir şeyi onun hidayetine vesile eder. Ama bu kadar ciddi bir şekilde videoları izleyip takip ediyorsa demek zihninde bir şeyler uyanmış, bir şeylerin cevabını arıyor. Ölümün ilacını bulma meselesi, insanlığın farkında olsun veyahut olmasın durduramadıklarından ötürü başlarına açılmış en büyük mesele. Ne servetler biriktiriyor, insanlığa menfaatli buluşlar yapıyor, ciddi bir mühendis oluyor ama saçının beyazlamasına engel olamıyor. Akıp gidiyor hayat. Bunu durduramıyor. Serveti, iktidarı, gücü değil mi? Kendisinin öbür diyara göçmesini engelleyemiyor bir türlü. Yani insanın en ciddi bu hayatta çare bulması gereken mesele ölüm meselesine çare bulmak zorundadır. Biz bu meseleye ne diyoruz? Haşir diyoruz. Yani o ölüm bildiğiniz gibi bir ölüm değil, öldükten sonra yeniden bir diriliş var diyoruz. Bizim Allah inşallah iman verirse, böyle hakiki bir iman verirse, ölüme bulduğumuz reçete nedir? Öldükten sonra dirilişin anahtarı olan İman mesleğidir. Şimdi bu dersi, yani haşir meselesini, öldükten sonra yeniden diriliş meselesini bilmek neden çok önemli? İleride ya ben önce ya kızım önce vefat edip gideceğiz. Biriniz vefat ettiğinde eğer kızını özlersen kapılar yüzüne kapanmasın diye bu meseleyi bilmek zorundasın. Yok mu annesi vefat edip annesini özleyen? Annene hasretin depreştiğinde bir gün onu görme arzusu sende böyle iyice alevlenirse, yahu dişini sık 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra o annenin şefkat sinesine yine kavuşacaksın diye için, kalbin depreşirse kapıların yüzüne kapanmaması için haşir dediğimiz bu meseleyi bilmen lazım. O kadar önemli mi? O kadar önemli. Bu dersi öğrenmezsen dünyan ağırlaşır. Bu dünyada dert çekmemen için bu dersi bilmen önemli. Eğer bu dersi öğrenirsek 4 katlı İstanbul Medresesi geciktikçe bizim hüznümüz artacak. Çünkü bu dünya kısa ama lüzumlu iş çok. Haydi bir şeyler yapmamız lazım diye her gün içimizde başka bir ses, başka bir çığlık daha duymaya devam edeceğiz. Tek dünyası olan adam, yani öldükten sonra dirileceğine inanmayan adam, o dünyayı kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapar mı? Yapar ve bunun neticesinde çok korkak bir adam ortaya çıkar. Neden? Bir tane hakkı var. O da bu dünyada yaşayacağı hayat. Sevdiklerine sarılma sayısı belli, içtiği suyun sayısı belli. Onu ne kadar yaşayabilirse kendince işte
bir tek hakkı var, o da bu dünya. Ama iki dünyası olan, hatta esas dünyasını, ikinci dünyası bilen bir insan hiç çekilmeden ahireti için dünyasını feda edebilir. Neden? 60 yıllık geçici, ne sevdası belli, ne mutluluğu belli, ne lezzeti belli olan bir hayatı rahatça sonsuz bir ebedi saadet, bir devlet için insan yakar mı? Rahatça yakar. O yüzden de nasıl olur öyle bir insan? Cesur olur. Malını feda edebilir mi? Edebilir. Vaktini feda edebilir mi? Edebilir. Servetini, nefesini, nefsini feda edebilir mi? Edebilir. Hayatını feda edebilir mi? Hayatını da rahatça feda edebilir. Yakın tarihten örnekleri var mı bunun? Var. Çanakkale var. Çanakkale'de nasıl bu kadar ciddi bir direniş, insanların nasıl bu kadar ciddi bir fedakarlığı ortaya çıkmış? Bu işin teorisi vesaire birileri onu anlatabilir ama haşirden gelen, öldükten sonra ebedi bir diyara hem de şehit hükmünde gideceğim denen o imandan gelen kuvvet bu işin başrolünü oynamaktadır. İngiliz Sömürge Bakanı Lord Gladstone o Çanakkale'deki efsanevi direnişi gördükten sonra biz bunların elinden Kur'an'ı alamadıktan sonra bunları asla yenemeyiz. Bunları mağlup edemeyiz diyor. Ve nereye hücuma başlıyorlar? Kur'an'ı. Peki bizim elimizden şu Kur'anları verin diye böyle almaları mümkün mü? Mümkün değil. Ne yapmaları lazım? Kafaları karıştırmaları lazım ki o Kur'an'la aramızda mesafeler açılsın. Şimdi de öyle olmadı mı? Maalesef öyle. Kur'an'ın ezberini bilen belki daha fazla insanımız var ama hakikatini bilen insan sayısı, ömrünü Kur'an için feda eden insan sayısı maalesef belli başlı yerlerde bir elin parmağını geçmiyor. Şimdi Üstad Hazretleri bu meseleyi duyuyor. Duyuyor ve çok dertleniyor o dönemlerde. Bir de Abdullah Cevdet isminde bir tanesine öldükten sonra yeniden diriliş yoktur, ahiret yoktur, haşir yoktur diye sürekli kitaplar yazdırıyorlar. Ve bu kitapları yazdırırken nasıl yazdırıyorlar biliyor musunuz? O dönem ahirete imanla ilgili hangi kitap yazılmışsa onu getiriyorlar. O da ona bir reddiye cihetinde yazıyor. Ve küçük küçük broşürlerde, küçük küçük kitaplarda köylere kadar bu Abdullah Cevdet denen adamın öldükten sonra yeniden diriliş yoktur, ahiret yoktur diye yazılarını, kitaplarını dağıtmaya başlıyorlar. Üstad Hazretleri tam bunu denk geliyor. Nasıl olur böyle bir şey, nasıl olur böyle bir şey diye öfkeleniyor, dertleniyor. Defalarca Allah'tan niyaz ediyor. Diyor ki ya Rab bana bu devletin, bu milletin ahiretine, imanına, sonsuz hayatına yardımcı olabilecek bir nur nasip eyle diyor. Ve bunu derken dilinde hangi ayeti telaffuz ediyor sürekli? Rum suresi 50. ayet bir hatırada geçiyor. Birden 700 ayet birlikte bana yardıma geldi diyor. Ve hangi risale orada telif ediliyor? 10. söz denen Haşir Risalesi. Ardından 10. söz Haşir Risalesini bu Abdullah Cevdet denen adama götürüyorlar. Al buna da bir reddiye yazman lazım diyorlar. Aradan bir müddet geçiyor. Ne reddiyesinden bahsediyorsunuz siz? Burada öldükten sonra diriliş öyle bir bahsedilmiş ki okurken adeta cennetin sokaklarında yürüdüğümü hissettim demiş. 7 yaşından 70 yaşına kadar haşirle ilgili şüphesi veya imanında tahkikatı eksik olan kim varsa İşte onu kuvvetlendirecek bir eser üstadın telifinden geçmiş. O eser 10. söz oluyor. Haşir meselesine girmeden önce bir iki kelimenin terminolojisine bakalım. Bu kelimelerden bir tanesi rububiyet, Rablık, terbiye ve idare edicilik. Öteki de uluhiyet, ilahlık. Bir de aitlik diye bir kelime ekleyin uluhiyete. Farz ederim burası bir fabrika. Bu fabrikanın işletmesi ayrı bir şeydir. Bir de patronluğu ayrı bir şeydir. Bu fabrikada hangi makina nasıl çalışır? Hangi eleman o makinenin başında kaç saat vazifede bulunur? O makinelerin yağlaması nasıl olur? İdaresi nasıl olur? Işıkları nasıl olur? Elektriği nasıl olur? Bu idare kısmına bakar. Rububiyet kısmına bakar. Bir de o fabrikanın sahipleri vardır. Bu da uluhiyet kısmına bakar. Sahibi ne yapar o fabrikayı? İstediği zaman benim der, istediği zaman kapar, istediği zaman alır, istediği zaman satar. Allah Azze ve Celle de haşa bu noktada bir ortaklık söz konusu değildir. Rububiyeti de, uluhiyeti de kendisine aittir. Kainatta hangi şeye bakarsanız bakın Allah'ın tevhid mührünü, bu bana aittir mührünü görürsünüz, bu uluhiyet olur. Kainata tek veyahut toplu olarak hangi maddeye bakarsanız bakın bunun idaresini, büyümesini, küçülmesini, dönmesini, yanmasını, sönmesini, soğumasını, ısımasını tamamen aynı bir şekilde ve tek bir elden yönetildiğini, tek bir kanunname ile yönetildiğini görürsünüz. Bu da rububiyet olur. Konulan kanun ve emirlerin işleyişi rububiyete bakarken her birinin üzerindeki bu bana aittir denen tevhid mührü uluhiyete bakar. Problem var mı? Biz Allah'ın var ve bir olduğunu anlatırken genellikle uluhiyet üzerinden gidiyoruz. Bugün haşri, öldükten sonra dirilişi
rububiyet olarak anlatacağız. Ve bunu içimizden en çok anlayacak olanlar Allah'ı Rab olarak bilerek yaşayan insanlar olacak. Ne demek istiyoruz? Ufaktan bir açalım. Şeytan Allah'ın varlığını yani uluhiyetini inkar ediyor mu? Hayır, etmiyor. Şeytandan beterleri var demek bu asırda. İnsi şeytanlar var demek. Peki şeytan Allah'ın rububiyetini inkar ediyor mu? Hayır ya, ben Allah'ın kanunlarına uymuyorum. O bana hükmedemez diyor mu? Diyor. Bak çok ilginç değil mi? Allah yok demeyen bir şeytan uluhiyetini kabul ediyor. Ama ben o kanunlara uymam diyen aynı şeytan rububiyetini inkar ediyor. Rububiyet Rab'dan geliyor. Rab ne demek biliyor musun? Günlük yaşantını organize ederken hayatımı şu doğru ve şu yanlışlara göre yaşamam lazım. Hayatımı şu saat dilimlerinde bunlara verebilirim derken senin hayatını tanziminde kimin hükmü söz konusuysa o senin Rabbindir. Günlük hayatımı organize ederken ben Allah Azze ve Celle'nin kanun, emir ve yasalarına göre bu işe yöneliyorsam benim Rabbim Allah demek. Sen hayatını, hüzünlerini, korkularını bir patrona veyahut menfaatin olan bir fabrikanın, bir şirketin ortaklığına göre yönetiyorsan senin Rabbin onlardır demek. İşte kimin Rabbi Allah'sa bugün öldükten sonra dirilişi o çok daha net anlayacaktır bu derste. Abi kabirde de ilk soruyu Rabbim kim diye soruyorlar ya. Çok güzel. Allah'ın kim demiyor, Rezzak'ın kim demiyor değil mi? Hepsini tazammun eden belki men Rabbuke diyor. Senin Rabbin kim diyor. Bismihi Sübhanehu. 10. söz 1. hakikat. Bab-ı rububiyet ve saltanattır ki ismi Rabbin cilvesidir. Biz öldükten sonra dirilişi ispatlayacağız. Ana konumuz bu. Unutmayalım. Bab ne demek? Kapı demek. Bab-ı rububiyet ne demek? Rububiyet kapısı demek. Yani Allah Azze ve Celle'yi öldükten sonra dirilişi ispatlayan çok kapı var. Biz bugün hangi kapıdan gireceğiz? Rububiyet kapısından gireceğiz. İnsanda şöyle bir özellik var. İnsan kulağıyla duyduğu şeye gözüyle delil arar. Bir adam gelse dese ki ben çok varlıklıyım. Hemen gözümüz delil arar. Deriz ki Allah Allah bir bakalım ayağında ne var, üstünde ne var, evinde ne var diye. Bir adam dese ki ya ben şöyle cömertim, böyle cömertim. Hemen gözümüzle delil ararız. Bu adam bize ne yedirdi, ne içirdi bir bakalım hele bir gittiğimizde nasıl ağırlıyor bizi. Şimdi Allah Azze ve Celle diyor ki öldükten sonra diriliş var. Biz kulağımız bunu duydu mu? Gözümüz de buna delil arar mı? Arar. Nereden arayacak? Kainat kitabından, Tekvini Emirler Mecmuasından, Yaratılış Emirleri Mecmuasından kitabından da gözümüz delil arayacak. İnsanlar tam şöyle bir hataya düşebiliyor. Bir insan öldükten sonra nasıl dirileceğim dediğinde inanmadığı bir kitaptan ona nakil getiriyorlar. Neye inanmıyor? Kur'an'a inanmıyor adam. Sen o adama desen ki ya Kur'an'da yazıyor işte desen. Sen adama inanmadığı bir olay var ortada haşir. İnanmadığı bir eserden delil getiriyorsun. Onu da inanmadığı bir kişiyle kuvvetlendiriyorsun. Hadiste var. Öyle olmuyor mu yani? Şimdi bu mantıklı değil. İmanın 6 şartını birden 6'sına inanmayan bir adama uyguluyorsun. Ya vallahi böyle. Yani imanlı adam cevap veremiyor bunlara. Burası ne oldu? Mantıklı değil. Sistem de bu değil. Neden? Çünkü biz kendi fıtratımıza bakıyoruz. Ben kulağımla duyduğum bir şeye gözümle delil ararım. Madem gözümle delil ararım, ben Allah'ın rububiyetine kainatta bir delil arayacağım. Şimdi şu delile başlayalım. Ana konumuz burası. Kanun, saltanat, sultan. Şimdi o zaman ben şunu anlamak zorundayım. Kainata bakacağım. Diyeceğim ki bu kainatta işleyen kanunlar var mı? Önce onu bulacağım. İşleyen kanunları bulduktan sonra diyeceğim ki kardeşim kanun varsa bir hakimiyet yani bir saltanat da vardır. Hakimiyet saltanat aynı kullanıyoruz. Bilginiz olsun. Kardeşim saltanat varsa burada bir de saltanatı idare eden sultan vardır diyeceğim. Yani sultan olacak hiçbir şeye karışmayacak. Böyle şey mümkün mü? Mümkün değil. Ben bir basit alışveriş merkezine bile girdiğimde bir tişört bir gömlek alırken bakıyorum güvenlik şudur budur. Girişinizde çantanıza bakabilir miyiz? Aa burada bir kanun var ya. Kanun varsa burada işleyen bir de hakimiyet bir saltanat var diyorsun. Sonra diyorsun ki ya saltanat varsa buranın CEO'su falan vardır. Yani bir sultanı vardır burayı idare eder diyorsun. Şimdi de kanun kelimesini deşelim. Sıralamayı unutmayalım da kanun, saltanat, sultan. Kanun ne demek biliyor musun? Aynı anda işleyen emirler varsa kanundur. Kırmızı ışıkta geçersen Mersin'de de Ankara'da da ceza yer misin? Aynı anda işliyor mu emirler? Ne bu? Kanun. Ben bir ağacı yakarsam Kayseri'de de Almanya'da da ceza alır mıyım? Bak daha geniş bir kanun oldu. Ben sokak ortasında bir adamın canına kastetsem Belçika'da, benim köyde, İstanbul'da her yerde ceza alır mıyım? Alırım bak. Her yerde geçerli olsa ne oldu? Kanun oldu. Ben Mersin'de kalsam, Almanya'ya gitsem, Afrika'ya gitsem her yerde susar mıyım? Bak başka kanunlara geçtik o zaman. Ne oldu benim su içmem? Kanun oldu. Demek yeryüzünde kanunlar var mı kainat kitabında? Varmış. Şimdi ben Kenya'ya gitsem, Mersin'e gitsem, Adana'ya gitsem, kiraz olan nereye gitsem o kirazın rengi, tadı ve işleyiş kanunları birbirine benziyor mu? Benziyor. Allah Allah. Hepsi o zaman aynı kanunlara tabi. Dünyadaki koyunların hangisine gidip baksanız her biri kanatsız, süt veren, birinin tüyü böyle, birinin tüyü böyle. Her biri birbirine benzer mi? Benzer. Şunu der misin abi koyun dersin. Hiç havada koyun gördünüz mü? Hayır. Çünkü onların belli başlı kanunları var. Hem de o kadar var ki. Belki zooloji alanında birisi doktora tezi yazsa koyunları hakkında o tezi neye dayanarak yapıyor? Dünyanın her yerinde o koyunlar o kanunlara o kadar uyuyor ki adamlar tez yazabiliyor buna. Doğru mu?
Koyunlar bu geçerli kanunlara uymasa tez yazamaz, imkanı yok. Biz hepimiz yere basarak yürüyoruz. Neden? Graviyen kuvvet, yer çekimi. Şimdi ne var o zaman? Allah Azze ve Celle bir yasa koymuş. Bak hepiniz ayağı yere basacak. Siz ancak böyle hareket edebilirsiniz. O zaman ben bunların her birisinde kainatta geçerli kanunlar olduğunu görebiliyor muyum? Hangi zebraya baksanız benzer pijama giymiş mi? Bu kanun mu? Zürafaların hepsi basketçi mi? Basketçinin boyunlar böyle. Ne o zaman bu? Kanun mu? Kanun o zaman, bak hepsinde geçerli mi? Bak tekvini emirler dedik. Yaratılış emirleri, kanunları. Bu arada namus kanun demektir, bilginiz olsun. Türkçe'de başka kullanırız da. Yani yer çekimi dediğim bir namustur. Bu çekirdek var ya, çekirdek. Ayçiçeği derler ona. Bizim orada güne bakan derler. Bilir misiniz? Şimdi o güne bakan çiçeği nasıl biliyor musun? Güneşe öyle bir hayran ki güneş nereye onların kafası oraya. Hepsi mi? Hepsi. Bu kanun mu değil mi? Allah Allah, bak. Şimdi doğan eksen insanlar. Gözleri aynı yerde mi? İki bakar bir görürler mi? Allah Allah. Biri emretmiş ki böyle oluyor bu iş. Saçlarımız hep buradan mı çıkar? Buradan çıkar mı? Dirseğinde saç çıkan var mı? Yok değil mi? Kanun oldu. Saçımızın yeri belli, kulağımızın yeri belli, burnumuzun yeri belli. Yeryüzünde kanunu herkes müşahede etti mi? Etti. Hepimiz uyumak zorunda mıyız öyle böyle? Ne uyuması arkadaş? Ben uyumayacağım. Var mı böyle baba yiğit? Adam cihan saltanatını yönetiyor. Ben uyumayı da bıraktım. Cihan saltanatı da elinde olsa uyuyacaksın ona. Ben artık su içmiyorum hocam 3 yıldır. Var mı öyle bir dünya? Öyle bir dünya yok. O kanuna mecbur uyuyacaksın. O zaman biz kainata baktığında mükemmel derecede işleyen, hem de nasıl işliyor biliyor musun? 100 yıllardır, 1000 yıllardır geçerli olan kanunları gördünüz mü? Gördünüz. Bu kadar kanunu gördüysen ne diyeceksin? Ya bu kadar kanun varsa saltanat var demek ki, bir hakimiyet var ya. Peki sen bu kanunları gördükten sonra, bu kadar saltanatın, yönetimin, hakimiyetin olduğunu da gördükten sonra, anladıktan sonra, ya arkadaş şu maddi gözlerimle görmesem bile akıl gözümle anlarım ki kanun varsa saltanat vardır, saltanat varsa sultan vardır der misin, demez misin? Dersin değil mi? Kanun, saltanat, sultan. Askeri birliğe gittin. Kaç adam var? Binler adam var. Yat yat, kalk kalk. Silah omuza, hepsi birden. Allah Allah. Ya bunlar ne kadar nizami der misin, demez misin? Ne oldu? Kanun var ortada. Dersin ki bak burada bu kanun varsa bir saltanat, bir hakimiyet vardır dersin. Daha sonra görmesen dahi bunların hepsini idare eden demek ki bir general vardır. Der misin, demez misin? Dersin değil mi? Akıl bunu gerektirir. Kainatta gezegenler aynı yönde dönüyor. Atomların da soldan sağa döndüğünü biliyor musun? Yani atom derken elektronlar. Senin gözündeki atom da dönüyor. Kamboçya'daki ağacın üstündeki atom da öyle dönüyor. Bir gariplik yok mu? Kainattaki tüm atomların aynı emre uyması neyi gösteriyor? Her biri demek ki birer asker. Nereden anladın asker olduğunu? Emre uyuyorlar işte. Hangi emir? Soldan sağa dönme emri var. Emri gördün mü? Gördüm. Hepsi dönüyor. Hepsi dönüyorsa ortada bir emir vardır. Dönenlerin her birisi birer askerdir. Bunların her birisi böyle bir kanuna uyabiliyorsa eğer bir hakimiyet, saltanat vardır. Akıl gözü biraz çalışan bu saltanatın ötesinde de sultanı ezel ve ebedi bir olan bir zatı görür mü, görmez mi? Görür. Bakın hangi kapıdan girdik? Rububiyeti anlatıyoruz. Çünkü kanun varsa, emir memir diyorsam o nedir? Rububiyettir. Mühür varsa uluhiyettir. Biz beşer aklımızla bazen 10 kişiye hadi şu kapıdan yürüyoruz desek anlaşamayız ya. Cuma'da camiden çıkış nasıl oluyor? Hurra bak, eğitimli, masterlı, doktoralı adamlar, üniversiteler bitirmiş, buluşlar yapmış. Cuma oldu mu hemşerim bir yol versene deyip birbirlerine çarpa çarpa çıkıyorlar bak. Bir ahenk var mı? Yok. Biz gibi şuurlarda yok. Ama kainat kitabını incelediğinde kuşların dansına baktınız mı hiç? Kuşların dansında nizam var mı yok mu? Uyulan emirler var mı yok mu? Bak biz 10 kişi kapıdan çıkarken birbirimize çarpıyoruz. Binlerce kuşun dansını buyurun birlikte izleyelim. Hayret verici değil mi? Yani inanılmaz bir şey bu. Bak binlercesi. Biz trafikte 3 araba giderken birbirimize çarptığımız oluyor. Binlerce kuş nasıl bir emir almışlarsa birbirlerine çarpmadan nizamı muhafaza edebiliyorlar. Bu hiçbir beşerin emriyle olamaz. Ancak ilahi bir emir bu işi böyle sağlayabilir. Ve bunlar şuurlu mu? Şuursuz, ilim bilmeyen, kilometre hesabı bilmeyen, yol nedir bilmeyen, mesafe nedir bunu bilmeyen, anlamayan, anlasa bile ceza yazacak birisi bile olmayan kuşlar nasıl bu nizama uyabiliyorlar? Her birisi aynı ameli yapıyorsa bunlar nedir? Asker. Madem bunlar asker demek bir nizama, kanuna uyuyorlar demektir. Madem kanuna uyuyorlarsa bir saltanat var. Bu saltanatı gören bir insan akıl gözüne müracaat etse saltanatın arkasında zatı ezel ve ebedi görmemesi mümkün değil. Hiç mümkün müdür ki şen-i rububiyet ve saltanat-ı uluhiyet bahusus böyle bir kainatı Delil olarak yine diyor ki bahusus böyle bir kainat. Ya bu Murat Ahçı olmasa böyle bir pastayı yapabilir mi? Delil ne oldu? Pasta. Ya bu adam iyi forvet olmasa bahusus böyle bir gol atabilir mi? Ne oldu? Golünü delil gösterdi. Ya bak bu adam iyi kameraman olmasa bahusus böyle bir videoyu çekebilir mi? Ne oldu? Delil oldu değil mi? Şimdi bak ne diyor? O rububiyet var, bahusus böyle bir kainat. Delil ne gösteriyor? Kainat bak.
Burada blokajı iyi oturtmak lazım. O yüzden Risale okuma çok önemli. Yani tefekkür neye muhtaç? Altyapıya muhtaç. O altyapıyı nereden örüyor? Bağımsız böyle bir kainatı diyerek kainattan örüyor. O altyapıyı bak Risale-i Nur bu noktalarda düşünme metodunu da gösteriyor bize. Şimdi bazen elim kesiliyor. Sizin oluyor mu? Evde bıçakla oynuyorsun, domates, biber bir şey keserken bir bakıyorsun cart diye gidiyor. Kimsenin haberi yok. Bana en çok şefkat gösterecek kimdir? Hanım, eş, dost, ahbap. Hiç kimsenin haberi yok. Hiç kimsenin haberi olmayan o kesiği gece uyurken Allah Azze ve Celle dikiyor. Bu ne demek biliyor musun? Kimseye söylemediğin kesiğini diken benden hiçbir şey saklanamaz. Nasıl bir rububiyet? Mükemmel bir şey. Kainat kitabı örneği deyince hep elma portakala gitmeyelim. Ben de kainatta bir kitap, bir sayfa değil miyim? Evet. Ben diyorum ki bak elim kesiliyor, senin haberin yok, senin haberin yok, annemin haberi yok, babamın haberi yok. Hiç kimsenin haberi olmayan bir şeyde Allah Azze ve Celle orayı dikecek kadar haberdar. Her şeyden. Böyle bir saltanat sahibi nasıldır? Hiçbir şey ondan gizlenemez. Allah o sineye süt koymazsa hangi şefkatli anne yavrusuna süt verebilir? İmkanı yok. Nasıl üretiliyor bu? Vücudunda ne oluyor da bu süt çıkıyor? Bilmiyorum ki. Bilmediğin şeyi nasıl yapıyorsun sen ya? Yapamazsın, yapamazsın. Allah o sineye sütü yerleştirmezse hangi anne şefkatiyle evladına süt verebilir? İmkanı yok. Demek perdenin arkasında anneden şefkatli birisi var ki sütü o gönderiyor. O şefkat sinesine sütü kim damlatıyorsa o sineden daha şefkatli demek. En ufacık bebeğin ihtiyacını bunca duyan Allah nasıl idaresi yok dersin sen kainatta? Doğru mu? Allah'ın idaresini buralardan da görmek zorundayız. Kesik elim Allah'ın saltanatını, sultanlığını bana bildiriyor. Yeni doğmuş bir bebeğin ingasıyla süt musluklarının açılması neyi gösteriyor? Rububiyetini ve idare ediciliğini bütün kainatta bana gösteriyor. Hiç mümkün müdür ki şen-i rububiyet ve saltanat-ı uluhiyet bahusus böyle bir kainatı kemalatını göstermek için gayet âli gayeler ve yüksek maksatlarla icat etsin. Yani Allah bu kainatı böyle yaratacak. Ne için? Yüksek bir maksat için. Ahirete buradan gideceksin bak. Çok yüksek maksat değil mi? Kainatın varoluş sebebi bu ya. Bakmayın dışarıda varoluş sebebi gezmek, tatil, holdingler, şunlar bunlar gibi olduğuna bakmayın. Kainata birinci temel varoluş sebebi bu. Onun gayat ve makasıdına karşı iman ve ubudiyetle mukabele eden müminlere mükafatı bulunmasın. Yani böyle bir saltanatı var. Onu hoşnut edenlere mükafat vermemesi veya Ve o makasıdı red ve tahkirle mukabele eden ehli dalalete mücazat etmesin. şimdi bak. Biz az önce Allah bu kainatı idare ediyor dedik mi? Dedik. Saltanatını ispatladık, doğru mu? Ana konumuz ne bizim? Haşir. Daha haşire gelmedik. Biz az önce neyi ispatladık? Dedik ki kanun, saltanat, sultan var dedik. Şimdi de diyor ki böyle bir sultan var, evet. Yüksek gayeler, maksatlar için bir şeyleri yaratmış, kainata halk etmiş. Ya arkadaş hiç mümkün mü böyle bir sultan? Ona karşı gelene ceza, itaat edene de güzellik, hediyeler, mükafat vermesin. Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil. Niye mümkün değil biliyor musun? Saltanat dediğin, sultanlık dediğin İki ayak üzerinden kurulur. Birisi cezadır, birisi de mükafattır. Odunun varlığı, sobanın varlığına delil olduğu gibi, bahçede böyle üst üste dizilmiş odunlar görseniz dersiniz ki ha burada soba var dersiniz. İnkar edenlerin varlığı da cehennemin varlığına delildir. Bir saltanat inkar edildi mi çünkü onun mücazatını almak zorundadır. Niye? Bir adam düşün, bir sultana karşı geldi. Dedi ki tanımıyorum senin emirlerini. O memlekette hapishane olmasa bile o adam için o sultan o memlekete hapishane yaptırmak zorundadır. Risale-i Nur'da geçiyor bu. Çünkü o adam karşı geldi tamam dedi mi dedi. Ertesi gün başkası postayı koyar mı? Koyar. Kainatta kanundur. En cari kanunlardan bir kere yiyen hep yer. Değil mi? Bizim Mersin sokaklarının kanunudur. Bir kere yiyen hep yer. Sultan bir kere yedim herkes diş geçirir mi? Geçir. Ondan sonra ne mükafat kalır ne mücazat kalır ne de saltanat kalır. Saltanat varsa mükafat mücazat olmak zorunda. Tersten okuyalım. Mükafat ve mücazat yoksa saltanat olamaz. Ama biz az önce saltanatın var olduğunu ispatladık. O zaman mükafat ve mücazat da olmak zorunda. En küçük saltanatta bile mükafat, mücazat var mıdır? Vardır. Okula gidersin, yaramazlık yaptın mı hoca? Mücazatı verir mi? Verir. Eskiden olsa şöyle verirdi. Şimdi olsa eksi sıfırlarla verir. Bir güzel bir başarıda bulundun hoca ne yapar? Mükafatı verir mi? Verir ya. Talebeye bak ya kurban olayım 10, 100, 1000 ne varsa elimde veriyorum. Orada da ufacık daha olsa bir saltanat var mı? Var. Bu memlekette yasalarda var mı aynı şekilde? Yasalara uymasak cezayı alır mıyız? Alırız. Peki yasalara çok güzel uysak? Ya onur ödülü diye bir şeyler var. Mükafatını alırsın bir şekilde. Çok önemli bir kaide var. Cüzde olan külde vardır. Şimdi ben şu halıya 2 damla su döksem ıslatır mı? Ben demem lazım ki bak cüzde ıslatma özelliği varsa okyanusu dökersem yine ıslatır. Cüzde olan külde vardır. Ateşin ufağı yakar mı? Yakar. Ben derim ki bu ateşin ufağı yakıyorsa şuradaki odun sobası beni her türlü yakar. Niye? Cüzde olan
Külde vardır. Bir evin idaresinde, okulun idaresinde, bir memleketin idaresinde, saltanatın gereğinde mükafat, mücazat varsa bu cüzde olan külde olur mu olmaz mı? Olur. Kainatın en ufak yerinde varsa kainatı yöneten saltanat sahibi Sultan-ı Ezel ve Ebed'de kesinlikle mükafat ve mücazat olmak zorundadır. Saltanatta mükafat, mücazat olmak zorunda mı? Ama bu dünyada yok. Adam birisini öldürüyor. Veriyorlar 30 yıl. 10 kişiyi öldürüyor o adam. Veriyorlar 300 yıl. Karşılığı yok ki. O adam için o kadar böyle ufak bir ömrü var ki biri de bir, bini de bir. Adam 50 milyon kişinin ölümüne sebep oluyor. Karşılığı oluyor mu? Adamın ceza almaya ömrü yetmiyor ki. Dünyada işlediğin suçların cezası bu dünyaya sığmıyorsa ama bu dünyaya baktığında kanunları, saltanatı ve bir sultanı görüyorsan ve o sultanın idaresi mükafat, mücazatla oluyorsa ya Rab bu cezalar bu dünyaya sığmıyorsa kesinlikle bu filmin devamı olup senin o mükafatı veyahut mücazatı vermen lazım. Bu senin saltanatının gereğidir dediğin anda ahiret olmak zorundadır o gönül. Dünyayı idare eden o sultanın başka bir iddiasında da diyor ki benim mükafatım da sonsuz diyor. Peki o sultana sual etsek, desek ki ya Rab mükafatım sonsuz diyorsun. Kainat kitabını okuyarak iddianı da gördüm. Evet sonsuz mükafatım var. Ama dünya sonlu dersen karşılığını verecek başka bir diyar var diye cevap alırsın. Yani mükafattan da gitsen, mücazattan da gitsen ahiretin varlığını bu gönlün, bu aklın, bu duyduğun kulakların kabul etmekten başka hiçbir çare bulamıyor. Biri dese ki biz neden böyle hissedemiyoruz? Yani tamam güzel bir ahiret anlattın ama neden biz hissedemiyoruz dese cevap nettir. Sen Allah'ı bilmediğin ve tanımadığın için vaadine de güvenmiyorsun. İnsan birini tanımasa vaadine güvenir mi? Güvenmez. Şimdi bizim yatıp kalkıp ettiğimiz en güzel dualardan bir tanesi Allah'ım bize İstanbul'da hayal alem nasip et diye. Nasıl olacak bilmiyorum. Arsa mı gelecek, ev mi gelecek, daire mi gelecek, bina mı gelecek bilmiyorum. Allah inşallah versin de vesile etsin. Hem bize hem orada imanı kurtulması gereken nicelerin. Kapıdan adam biri girip dese ki kardeşim sizin yıllardır o beklediğiniz müjde var ya. Evet. Hani İstanbul'da 4 katlı büyük bir medrese istiyordunuz ya. Bahçesi olan, terası olan. İnsanların orada sefaate ihtiyacı kalmayacak. Evet. Evet hacı dayı evet. Buyur. Ben verdim dese. Vallahi çok da inanmaz insan ya. Ya dayıcım ya. Kaç tane adam öyle verdim deyip tekrar telefonumuzu açmadı biliyor musun? Kaç gecem helak oldu biliyor musun? Benle oynama dayıcım deriz ya. Bir telefon gelse o esnada telefonla konuşurken dese ki ben filan yerlerin sahibiyim dese biraz adamı tanımaya başlarım. Aa adamda buna bir güç var mı? Güç var güç var. Allah Allah. Bir iktidar var adamda. Tam böyle kapıyı açsam bizim yola. Ana yola yatla gelmiş. Deniz yok ama yat yani. Tarz meselesi. Helikopterle inmiş. O esnada 2 kişi tanısa bu adam işte şu memleketlerin sahibi değil mi falan. Biraz heyecanlanmaya başlar mı gönül? Niye? Adamı tanıdığın için vaadine ikna oldun adamın. Dedin ki ya bu adam evet yani bak bu az önce böyle dedi de bunları yapabilecek. İktidarda bir adam dersin. Daha sonra bir atla gel de şurayı vereyim dese araba bulamazsan yalın ayak koşar gidersin. Neden? Adamı tanıdın ve vaadine ikna oldun. Tanıman arttıkça, inanman arttıkça iştahın artıyor. Tersten okuyalım. Neden ahirete iştahımız yok? Çünkü imanın artmıyor. Bir adam dese neden ben bu haşre, bu ahirete böyle bir iştah duyamıyorum? Çünkü inanmanda problem var. İmanın Türkçesi ne? İnanmak. Neden ahiret için 3-5 günlük dünyamızı feda edemiyoruz? Bu anlaşıldı mı? Çünkü imanımız zayıf. İşte Risale-i Nur bu yüzden önemli. Tam buraya ilaç olmuş. Şuradaki hapishanenin varlığına inandığımız ve ondan korktuğumuz için tavırlarımızı düzelttiğimiz kadar ahiretin, cehennemin, cennetin varlığına inanmadığımız için bir ahiret yokmuş gibi yaşayıp duruyoruz. Bir insan o ahiretin varlığına yeteri kadar iman edip ikna olup Allah'ın vaadine güvenebilse maaş için çalıştığı gayretin hiç değilse birkaç katını ahiret için çalışır mı çalışmaz mı? Çalışır değil mi? Ama nasıl oluyor ahiret işleri? Vaktim yok. Ne demek bu biliyor musun? Allah'ın haşa vaadi yok demek. Vaadi olanın vakti olur mu olmaz mı? Şimdi sen bir iş yerinde çalışsan öğlede de 1 saat aram var. Ben de gelip desem ki şu 1 saatte de şurayı kaz. Her kazdığında 1 kilo külçe altın. Ne yaparsın? O vaade inanırsın ve vaktin de oluşmuş olur. Biz inanmıyoruz çünkü Allah'ı bilmiyoruz, tanımıyoruz. Bana sorarsanız biz tanıyalım ve bu dünyada Allah diyelim. Çünkü öbür dünyada her türlü Allah dedirtirler. Ahirette imansız kimse yok. Ne cennette ne cehennemde. Oralara eriştikten sonra herkes kemal bir iman ile evet Allah'ım sen var mısın diyor. Ama bir kısımlar için iş artık geçmiş oluyor. Allah bizi onlardan eylemesin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha mesela.